Balkanlarda Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'la komşu, Adriyatik ve İyon denizine kıyıları olan küçük bir ülke Arnavutluk. Türkiye'nin 27'de biri büyüklüğündeki ülkede 2.800.000 kişi yaşıyor. Başkenti Tiran şehridir. Çoğu kişi bu ülkeyi yakın geçmişte dağılan Yugoslavya'nın bir parçası zanneder ama değildir. 1912'de Osmanlı'dan ayrıldıkları günden bu yana 2 kez kısa süreli işgale uğramış olsalar da 100 yıldan fazla bir süredir bağımsız bir ülke olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Uzun süre komünizmle yönetildiler ve komünizm çöktükten sonra çok zor zamanlar geçirdiler. Hala da Avrupa'nın en fakir 3. ülkesi konumundalar. Ama 90'larda durumları o kadar kötüydü ki Avrupa'nın Afrikası olarak anılıyorlardı. Gelin biz de inatçı insanlarıyla bilinen Arnavutluğa yakından bakalım. Arnavutluğun bugününe ve yakın tarihine hakim olmak için ülkeyi uzunca bir süre demir yumrukla yönetmiş olan Enver Hoca'yı yakından tanımak gerekli. Enver Hoca 1908 yılında Osmanlı vatandaşı olan Bektaşi Arnavut bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İsmi de o dönem Balkan halkları arasında namı bir efsaneye dönüşmüş olan Enver Paşa'dan geliyordu. Üniversite eğitimi için gittiği Fransa'da komünizm anlayışını benimsemeye başladı. Fransa'da bulunduğu dönemde komünist yayın organlarında o dönem Arnavutluğun başında olan Ahmet Zogo'yu eleştiren yazılar yazdı. Fransa'ya devlet bursuyla gitmişti. Yazdığı yazılar sonrası devlet bursu kesildi ve ekonomik olarak sıkıntı çekmeye başladı. Bu nedenle Belçika'ya gitti ve Arnavutluk konsolosluğunda çalışmaya başladı. Ahmet Zogo'nun ajanlarının baskısı sonrası ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Enver Hoca ülkesine döndükten sonra Fransızca öğretmenliği yapmaya başladı. Öğretmenlik yaptığı sırada Mussolini yönetimindeki İtalya, Arnavutluğun borçlarını gerekçe göstererek ülkeyi işgal etti. Kral Ahmet Zogo'yu sürgüne gönderdiler. Öğrencileri arasında komünizmi yaydığı gerekçesiyle Enver Hoca'nın da öğretmenliğine son verildi. Öğretmenlikten atıldıktan sonra başkent Tiran'da bir tütün dükkanı açıp hayatını sürdürmeye çalıştı. Fakat bu tütün dükkanı bir ticarethaneden daha çok komünistler için bir toplantı merkezine dönüştü. Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne savaş açmasıyla birlikte Arnavutluk'taki komünistler birleşerek Arnavutluk Emek Partisi'ni kurdular. Parti genel sekreterliğine de ölümüne kadar bu görevi yapacak olan Enver Hoca seçildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru müttefikler İtalya'yı işgal etti. Böylelikle İtalya'da faşizm idaresi sona erdi. Komünist direnişçiler de bunu fırsat bilerek İtalyan kuvvetlerini Arnavutluk'tan çıkardılar. Fakat bu sefer de müttefik devletlerin Balkanlara çıkarma yapmasından korkan Almanya tarafından ülke işgal edildi. Enver Hoca komutanlığındaki partizanlar arkasına halk desteğini alarak ülkelerindeki Alman işgaline de son verdiler. İkinci Dünya Savaşı sonrası da Enver Hoca liderliğinde Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti'ni kurdular. Enver Hoca yaklaşık 40 yıl boyunca ülkeyi tek elden merkeziyetçi ve baskıcı bir anlayışla yönetmeye çalıştı. Halkı kontrol altında tutarsa herhangi bir dış gücün ya da iç sorunun kendi politikalarına engel olma ihtimalini ortadan kaldıracağını düşünüyordu. Bunun için Sovyetler Birliği'ndeki KGB'ye benzer bir teşkilat olan Sigurimi'yi kurdu. Başta ekonomik ve siyasi olmak üzere yaşamın her alanında ülkeyi dışarıya tamamen kapadı. Dış güçlerin ülkeleri üzerine planları olduğunu söyleyerek halkı sürekli konsolide etti. Enver Hoca'nın baskıcı yönetiminin tabii ki en dikkat çeken yanı dünyadaki ilk ateist devleti ilan etmiş olmasıdır. Muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve bu nedenle hoca soyadını almış olan Enver Hoca'nın hiçbir zaman dinle yakın bir ilişkisi olmadı. Diktatörlüğü döneminde de dinin ülkesini iç ve dış tehditlere karşı açık hale getirdiğini düşünüyordu. Müslümanların Türkiye ile, Hristiyanların da Batı ile bağ kurma ihtimalleri olduğuna inanıyordu. Bu sebeple ateizme zemin hazırlamaya başladı. İbadethanelere yasaklar getirdi. Okullarda din derslerini müfredattan kaldırdı. Ezan ve çanı yasakladı. Yasaklara uymayan dini görevlileri birçok kez ölüm cezasıyla cezalandırdı. Bazı Müslümanlara zorla domuz eti yedirtti ve Ramazan aylarında da oruç saatlerinde zorla yemek yedirtti. Gizlice vaftiz yapan papazları öldürttü. İbadethaneleri kapatarak kütüphane, spor salonu gibi yapılara çevirdi. Birçoğunu da yıktırdı. En sonunda ise 1967'de tüm dinleri yasaklayarak dünyanın ilk ve tek ateist devletini ilan etti. Tabii bu bilgi sonrası herkes Arnavutluk'ta ateizm öncesi ve sonrası dini durumu merak etmeye başlamıştır. Komünist iktidardan önce ülkenin yaklaşık %70'i Müslümandı. Bu Müslümanların büyük bir kısmı da Sünniydi. Ama ciddi miktarda Enver Hoca'nın ailesinin de mensubu olduğu Bektaşi vardı. Ülkenin geri kalan %30'u da Hristiyandı. Hristiyanların da yaklaşık 2/3'ü Ortodoks, geri kalan 1/3'ü de Katolikti. Günümüzde ise resmi olarak 2011'de yapılmış nüfus sayımında elde edilen veriler var.
Buna göre ülkenin %56'sı Sünni Müslüman, %10'u Katolik, %6,75'i Ortodoks, %2'si Bektaşi, %5,5'u Deist, %2,5'u da ateisttir. Ancak bu sayımda nüfusun %14'ü ise inanç sorusunu cevaplamamıştır. Yalnız ülkede ateizm döneminin etkileri hala devam ediyor. Sayımda insanların çoğunluğu inançlı olarak çıkmış olsa da hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar arasında dini ibadetlerini yerine getirenlerin sayısı çok azdır. Arnavutluğa giden herhangi birine ülkede en çok gördüğün şey neydi diye sorarsanız büyük ihtimalle bunker denilen bu sığınaklardan bahsedecektir. Çünkü bu ülkede toplam 700 bin tane bunker bulunuyor. Bunların hepsi Enver Hoca döneminde yapıldı ve o dönemin iç ve dış siyaseti hakkında birçok ipucu barındırıyor. Enver Hoca komünist düşünceyi benimsediğinde Stalin'i kendisine rol model seçmişti. Başlarda da Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler içindeydi. Fakat Stalin öldükten sonra Sovyetler Birliği'nin başına geçen Kruşçev, destalinizasyon denen süreci başlattı. Destalinizasyon, Stalin yanlılarını Sovyetler Birliği'nin devlet kademelerinden uzaklaştırmayı hedefliyordu. Aynı dönemde Enver Hoca da Sovyetler Birliği'nden uzaklaşmaya başladı. Sovyetlerin müttefiği olan Çekoslovakya, liberalleşme adımları attığı için Sovyetler Birliği tarafından 1968'de işgal edilince Arnavutluk Varşova Paktı'ndan ayrıldığını duyurdu ve Sovyetler Birliği ile arasındaki tüm ilişkileri bitirdi. Yaşananların ardından Enver Hoca, bir başka komünist ülke Mao Zedong liderliğindeki Çin'le yakınlaşmaya başladı. Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın 1972'de Çin'i ziyaret etmesinden sonra bu sefer de Çin'den uzaklaşmaya başladı. Mao Zedong'un ölümüyle birlikte de Çin'le ilişkilerini tamamen kesti ve Arnavutluk müttefiksiz kaldı. Bu küçük ülke aynı zamanda komşuları Yugoslavya ve Yunanistan'la da gerilimli ilişkilere sahipti. Enver Hoca da ülkesinin işgale uğrayacağı korkusu oluşmaya başladı. Enver Hoca, İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgaller karşısında halkın savaşa desteğinin ne kadar önemli olduğunu bizzat tecrübe etmişti. Olası bir işgal karşısında halk desteğini düşman için aşılamaz hale getirmek amacıyla bunkerler inşa edilmesine karar verdi. Halk yoksulluk içinde yaşarken ve konut açığı varken gerçekten de her yere bunker inşa etmeye başladılar. Bazı bunkerleri de yeraltı tünelleriyle birbirlerine bağladılar. Enver Hoca kendisi için de nükleer saldırıya karşı korunaklı en büyük bunker ve tünel sistemini yaptırdı. Bu sığınaklar hiçbir zaman hedeflenen amaç için kullanılmadı. Çünkü kullanacak ortam oluşmadı. Fakat bunları inşa etmenin maliyeti Arnavutluğun kaynaklarını büyük oranda tüketti. O dönem Arnavutlar yoksulluk içinde yaşıyordu ve ülkede ciddi miktarda konut açığı vardı. Enver Hoca 1985 yılında öldü. Ölümünden sonraki dönem dünyadaki komünist rejimlerin hızla sona doğru yaklaştığı dönemdi. 90'ların başında diğer birçok komünist ülkedeki gibi Arnavutluk'ta da komünizm karşıtı protestolar yükselmeye başladı. 20 Şubat 1991'de başkent Tiran'daki Enver Hoca heykelinin yıkılmasıyla birlikte ülkedeki komünist rejim tarihe karıştı. Komünizmin çöküşünden sonra da bunker programına son verildi. Bugün bu bunkerlerin birçoğu artık terk edilmiş durumda. Tonlarca demir ve çimento kullanılan bu yapıların tamamen ortadan kaldırılması, hele de Arnavutluk gibi bir ülke için neredeyse imkansızdır. Çünkü bunun için çok büyük bir bütçe ayrılması gerekiyor. Günümüzde bazı bunkerleri insanlar ev, kafe, depo, müze gibi amaçlar için kullanıyorlar. Enver Hoca'nın nükleer saldırılara karşı korunaklı olan sığınağı da müzeye dönüştürülmüş durumda. Gidenlerin mutlaka görmesi gereken bu müze, özellikle Enver Hoca'nın baskıcı yönetimine çok iyi ışık tutuyor. Arnavutluk'ta kökeni 15. yüzyıla dayanan ve kadınların kadınlıklarından vazgeçerek erkek gibi yaşadığı bir gelenek var. Yeminli bakireler olarak adlandırılan bu gelenek, çoğunlukla ailenin soyunu sürdürecek erkek bir çocuk kalmadığında mirasın aileye kalması ve ailenin yönetiminin sağlanması için tercih ediliyor. Bazen de bazı kadınlar istemedikleri evliliklerden kaçmak için bakirelik yemini ederek erkek gibi yaşamayı seçiyor. Bakirelik yemini eden kadın, erkeğin yerine getirmesi gereken tüm sorumlulukları üstlenmiş oluyor. Aynı zamanda erkeklerin sahip olduğu özgürlükleri de elde ediyor. Bu kadınlar erkek gibi giyinip saçlarını kısa kestiriyorlar. Eski dönemlerde oy kullanma, silah taşıma, saat takma, sigara içme ve mal mülk alıp satma gibi özgürlükleri de edinmiş oluyorlardı. Yeminli bakireler günlük yaşamda erkek olarak kabul edilir, erkeklere özgü işlerde çalışırlar. Bugün de kutlama, düğün, cenaze ve benzeri etkinliklerde erkeklere ayrılan bölümlerde yer alırlar. Arnavutluğun komünist rejim tarafından yönetildiği dönemlerde bu gelenek yasaklanmıştı. Ancak yeminli bakireler varlığını bugüne kadar sürdürmeyi başardı. Günümüzde ülkenin kuzeyindeki dağlık ve kırsal bölgelerinde sayıları az da olsa hala yeminli bakireler var.
Ülkemizin de uzun süre kanayan yaralarından biri olan, halen çok nadir olsa da görülebilen kan davası geleneği Arnavutluk'ta da var. Arnavutça'da Cakmarya olarak adlandırılan kan davası geleneği yalnızca Müslümanlar tarafından değil, ülkedeki Hristiyanlar tarafından da uygulanıyordu. Bu gelenek günümüzde yasa dışı olarak kabul edilmiştir. Kan davasından kaynaklanan bir cinayetle suçlanan zanlı, eğer suçu ispatlanırsa ömür boyu hapis cezası alıyor. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olan Arnavutluğa gidenlerin en çok şaşırdıkları şeylerin başında sokaklardaki lüks arabalar oluyor. Örneğin ülkedeki arabaların %40'ını Mercedes marka araçlar oluşturuyor. Bunun nedeni maalesef ki hırsızlık. Özellikle sınır komşusu Yunanistan'dan ve karşı kıyısındaki İtalya'dan çalınan birçok araba, şasi numaraları değiştirilip sahte belgelerle Arnavutluğa sokuluyor. Eski İtalyan futbolcular Gennaro Gattuso ve Franco Baresi'nin çalınan lüks jiplerinin bile Arnavutluk'ta olduğu ortaya çıkmıştı. Ülkede lüks araba kullananlara sorulduğu zaman bu hırsızlık olayını doğruluyorlar. Ama hepsi de kendi araçlarını yasal yollarla aldığını iddia ediyor. Ayrıca ek bir not, ülkede komünizm döneminde bazı imtiyazlı kişiler hariç sıradan halkın araba sahibi olması, hatta kullanması bile yasaktı. Türkiye'de türüne ilk olarak Titan'la rastladığımız Saadet Zinciri yapılanması 1997'de Arnavutluğu büyük bir iç karışıklığa sürükledi. Komünizm çöktükten sonra serbest piyasa ekonomisine geçtiklerinde nüfusun büyük bir çoğunluğu, devlet kurumları ve finans kuruluşları bu ekonomik modelde nasıl çalışacaklarını bilmiyordu. Batık kredilerin yüksek olmasından dolayı da bankalar kredi vermeyi zorlaştırıyor ve kredi tavanlarını da düşürüyorlardı. Bu sebeple gerçekten iş yapacak kişi ve kuruluşlar finansmana ulaşmakta zorluk çekiyordu. Bunu aşmak için ülkenin en büyük ticari şirketleri saadet zincirlerinin uyguladığı piramit şemasını uygulamaya başladı. Piramit şeması yöntemine yatırım yapmak isteyen insanlara bankalardan daha çok kazanç vaadi veriliyordu. Aslında ilk başta bu yöntem işe yaradı. Şirketler finansal kaynak buldu. Devlet yetkilileri de sistemin işlediğini görünce piramit şeması modelini teşvik etmeye başladı. Ama herkes biliyor ki bu sistemler bir yerde tıkanır ve iflas eder. Arnavutluk'ta da aynısı yaşandı. Vaat edilen ödemelerini alamayan yatırımcılar ilk olarak 1997'nin Şubat ayında Avlonya ve Ayasaranda şehirlerinde ayaklanmalar çıkardılar. Sonrasında da bu ayaklanmalar ülke çapında bir isyana döndü. Parasından umudunu kesen halk, devlet kurumlarını, özel şirketlerin mağaza ve merkezlerini ve silah depolarını yağmaladı. Yaklaşık 2000 kişinin hayatını kaybettiği olaylar bir iç savaşın eşiğinden döndü. Birleşmiş Milletler'in 1997'nin Nisan ayında 7.000 asker göndermesiyle olaylar anca bastırılabildi. Olaylar bittiğinde yaklaşık 1,5 milyar dolar buhar olmuştu. O günkü Arnavutluk için bu para inanılmaz bir büyüklükteydi. Avrupalı birçok kuruluşa göre Arnavutluk bir narko devlettir. Yani suçun devlet eliyle korunduğu ve teşvik edildiği bir ülkedir. Arnavut mafya aileleri Avrupa'daki uyuşturucu pazarının önemli bir kısmını ele geçirmiş durumda. Bazı iddialara göre uyuşturucu pazarından kazanılan parayla siyasette finanse ediliyor. Örneğin IMF'nin Uluslararası Para Fonu'na göre Arnavutluk, Venezuela, Gine-Bissau ve Afganistan gibi bir narko devlettir. Avrupa'da açık havada yetiştirilen en büyük esrar üreticisidir. Arnavutluğun Kolombiyası diye anılan Lazarat köyündeki esrar üretimi, 2014 yılında yapılan polis baskınıyla sona ermiş olsa da hala ülkenin başka yerlerinde bu uyuşturucu maddesinin üretimi yapılıyor. Avrupalı araştırmacılar uyuşturucudan kazanılan paranın Arnavutluğun siyasi sisteminin önemli bir parçası olduğunu ileri sürüyor. Çünkü Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırma, ülkedeki insanların %27'sinin kendilerine ödenecek iyi bir para karşılığında oy tercihini satabileceğini ortaya çıkardı. Sadece bu da değil, uyuşturucuyla bağlantılı mafya üyelerinin oy satın alarak seçimlere hile karıştırdığı da ortaya çıktı. Ülkenin iki İçişleri Bakanı'nın uyuşturucuyla bağlantılı skandallara karıştığı belirlendi ve bu kişiler görevden alındı. Mafya sadece istediği kişilerin seçimi kazanmasına yardım etmiyor. Muhalefeti de engellemek için gerekirse zulmediyor, gözdağı veriyor ve engellemeye çalışıyor. Hükümeti eleştiren basın mensupları işlerinden uzaklaştırılarak etkisiz hale getiriliyor. Ayrıca Arnavut mafyası hibrit bir yapılanmaya sahiptir. Yani bir mafya ailesi sadece tek bir insan grubundan meydana gelmez. Bu ailenin içinde normal vatandaşından çiftçisine, memurundan siyasisine kadar toplumun her kademesinden insan bulunur. Arnavutluk Arnavutların ülkesi olsa da ülke dışında daha çok Arnavut yaşar. Komünizm çöktükten sonra halk derin bir yoksullukla boğuşuyordu. Ayrıca ülkelerindeki zor koşulların düzeleceğine de inanmıyorlardı. Bütün bunlar kitlesel bir göçle sonuçlandı. Tabii bu yakın döneme ait olan hikayeydi. İkinci Dünya Savaşı'nda da ülke büyük göç vermişti. Şu an Arnavutluk dışında çeşitli ülkelerde 10 milyon Arnavut yaşıyor.
İkinci Dünya Savaşı zamanındaki göçlerin büyük bir çoğunluğu Yunanistan ve Türkiye'ye olmuştu. Komünizm sonrası göçlerin büyük çoğunluğu da Almanya ve İsviçre'ye doğru yaşandı. Ayrıca ülkeden her iki dönemde de İtalya'ya ciddi bir göç yaşandı. Bu saydığım ülkelerin dışında Amerika'dan Arjantin'e, Fransa'dan İsveç'e kadar dünyanın birçok ülkesinde Arnavut toplulukları yaşamaktadır. Ülkenin ismi İngilizce'de Albanya olarak geçer. Birçok dünya dilinde de bu kelimenin ya aynısı ya da benzeri kullanılır. Onlarsa kendi ülkelerine herkesten farklı olarak şıpiri derler. Bu kelime Arnavutça'da kartallar ülkesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle bayraklarında da çift başlı kartal bulunmaktadır. Arnavutluk'ta yabancılara oldukça ürkütücü gelen bir batıl inanç var. Bazı kişiler evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından ipe asılı şekilde sarkmış peluş oyuncaklar asıyorlar. Aslında bu, bizdeki klasik nazarlık anlayışının değişik bir versiyonu. Kötü şansı kovmak için nazarlık yerine peluş oyuncak asıyorlar. Bu gelenek inançların yasak olduğu Enver Hoca dönemine dayanıyor. Batıl da olsa herhangi bir inanca izin verilmediği ve simgeleri yasak olduğu için insanlar da kötü şansı kovmak niyetiyle oyuncakları kullanmaya başlamışlar. Bu gelenek Hristiyan ya da Müslüman fark etmeksizin tüm Arnavutlar tarafından benimsenmiştir. Araba hırsızlığı ve mafya ailelerinden bahsetmiş olsam da Arnavutluk turistler için güvenli bir ülkedir. Özellikle Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybetmesi ve bu kaybın hala sürmesi nedeniyle Adriyatik ve İyon denizine kıyıları olan bu ülke bizim için güzel bir seçenek olabilir. Pasaportla vizesiz gidilen bu ülkede Durres, Golem, Sarande ve Ksamil gibi çok güzel tatil beldeleri var. Tüm tatil yerlerindeki oteller ve işletmeler de gayet yeterli, hatta kaliteli hizmet sunuyorlar. Arnavutluğun para birimi lek, bu videoyu hazırladığımızda tam olarak Türk lirasının 1/3 kadardı. 2-3 sene öncesine kadarsa 1/10'idi.